Merhaba, Ekşi Mayalı Ekmek Eğitimi serimize devam ediyoruz. Bu bizim 8. videomuz. Şu ana kadar ekmek yapımında gerekli malzemeler, ekşi maya yapımı, maya bakımı, un çeşitleri, reçete hazırlama, hamur yoğurma teknikleri gibi pek çok konuyu işledik. Eğer videoları sırasıyla izlerseniz ve anlamadığınız şeyleri de bana gerek Instagram hesabımdan gerek de videoların altına yorum yazarak sorarsanız bilgi eksiğinizin kalmayacağını düşünüyorum. Ve artık benimle beraber de pratik yapmaya başlayabilirsiniz. Çünkü eğitimin büyük bir kısmını aslında tamamladık. Büyük bir kısmını tamamladık derken aslında ekşi mayalı ekmek eğitimi çok çeşitli etaplardan oluşuyor. Biz burada temel bir eğitim veriyoruz. Yani serbest formda pişen köy ekmeği eğitimini tamamlıyoruz. Daha sonrasında çeşitli ekmekler, katkılı ekmekler ya da işte brioche gibi özel ekmekler, onların da ekşi mayalı versiyonlarının nasıl yapıldığını kısmetse size eğitimlerle göstereceğim. Daha önce verdiğim birçok tarif videosu var. O videolarda ister istemez işte hamuru 10 dakika yoğurun falan diyordum. Oysa eğitimde ise size ne diyorum? Hamuru şu aşamaya, şunları görene kadar yoğurmaya devam edin. Veya katlamaları işte 3 kere katlama yapın değil, katlama sayısını neyi görene kadar devam edeceğimizi size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sizin kendi şartlarınıza göre ekşi mayalı ekmek eğitiminde ilerlemeniz gerekiyor. Yani benim şartlarım size uymayabilir ama ben işin kuralını, kaidesini size söylüyorum. Çünkü neyi niye yaptığınızı bilmezseniz bir sorunla karşılaştığınızda çözüm üretemezsiniz. Bu ders videomuzda size hamuru yoğrulduktan sonraki katlama aşamalarını, son şekil vermeyi ve hamura sepete almayı göstereceğim. Şimdi başlayalım katlamalarımıza. Hamuru yoğurdum. 20 dakika bekledim. Bu şekilde yayıldı hamur. Önce ısısını ölçüyorum. 28.7. Yani ideal sayılır. Yaz mevsimindeyiz. Eğer 29'u geçerse onu buzdolabına kaldırmayı düşünürüm. İlk katlamayı şu şekilde uzatıyorum ve ortada şöyle bir tur döndürecek şekilde yapıyorum. En sonda hamuru ters düz ediyorum. Bu bir katlama şekli. Bir diğer katlama şekli, hamuru bu şekilde içe içe katlayarak, bakın elimle alttan topluyorum. Bu şekilde de katlama yapabiliyoruz. Şimdi hamuru koyuyorum. Bakın top gibi. Hamurumu izleyeceğim. 15 dakika sonra kapağını açıp bakacağım. Eğer yayılma varsa tekrar katlama yapacağım. Eğer yayılmamışsa yarım saate kadar bekleyebilirim. Sürekli vurguladığım gibi yoğurmadan sonraki 1,5 saat içinde, nadiren 2 saat içinde katlama işlemlerini tamamlıyorum. Daha sonra katlama yapmaya kalkarsanız hamurunuz yırtılır ve yayılır. Bir daha o hamuru toplayamazsınız. Kapağını kapatıyorum ve oda ısısında bekletmeye devam ediyorum. Dilerseniz birinci katlama yerine laminasyon yapabilirsiniz. Laminasyon bir katlama işlemidir. Sert bir katlama işlemidir. Laminasyon yaptıktan sonra genellikle ilave katlamalara gerek kalmaz. Ama büyük hacimdeki hamurlara laminasyon yapmanız zordur. Laminasyon işlemini ıslak zeminde yapıyoruz. Su püskürtüyorum. Ve hamuru tezgaha alıyorum. Ellerimi de ıslatıyorum. Şimdi hamuru açıyorum. Şöyle alttan tutarak bu şekilde hamuru açıyorum. Bu şekilde esnetiyorum. Şöyle ortadan, kalın yerlerinden. Sonra açtığım hamuru topluyorum. Bu şekilde katlama yapmış oldum. Belki peşinden bir katlama daha yapacağım. Belki de hiç gerek yok. Bu şekilde sıcak mayalanmayı bu şekilde tamamlayacağım. Birinci katlamayı göstermiştim.
Laminasyon yapmadık diyelim ki ve biz ikinci katlama olarak işlemlere devam ediyoruz. Katlama yapacağım. İkinci katlamamı. Elimi ıslatıyorum. Böyle bir suyun içine de batırabilirsiniz. Sprey şişeniz yoksa. Kaldırıyorum ve içe büküyorum, bırakıyorum. Diğer tarafı aynı şekilde kaldırıyorum ve büküyorum. Sonra buraları da, buna zarf katlama diyoruz. Dört bir kenarını içeri doğru büküyorum. Hamur top gibi oldu. Şimdi tekrar dinlenmeye alacağım ve belki bir kez daha katlayacağım. Belki de katlamama gerek yok. Kaç kere katlamamız gerekir derseniz, bu aslında hamurunuza bağlı, gluten seviyesine bağlı, yani hem reçetenize bağlı, ortam ısınıza bağlı, hamurun su miktarına bağlı, böyle pek çok parametre var. Katlamalar yoğurmanın tamamlanmasından ibaret. Eğer hamurunuz top bir şekilde uzun süre kalabiliyorsa, yayılmıyorsa katlamaya gerek yok demektir. Mesela bu hamur ben sizlere göstermek için bir kez daha katlayacağım. Yoksa 2 katlama bile idare edermiş. Çünkü kullandığım unun su çekme kapasitesi oldukça yüksek. Katlamaları yaparken ilk katlamada böyle uzatarak yapmıştık. Sert bir katlamaydı. Tabii ki laminasyon da yapabiliriz sert bir katlama yerine. İkinci katlamayı biraz daha içeri doğru nazik katladım. Şimdi üçüncü katlamayı daha da nazik yapacağım ki oluşan gluten bağları zarar görmesin, hamurum yırtılmasın diye. Şimdi bekliyoruz tekrar. Hamurun yoğrulmasından bu yana tam olarak 1,5 saat geçti ve hamurum da bir miktar yayıldı. Şimdi ısı kontrolümü yapıyorum tekrar. En az 2 sefer ısı kontrolü yapmanızı tavsiye ederim bu sıcak mayalanma döneminde. Sıcak mayalanma neye diyorduk? Hamur yoğurmasının bitiminden hamurun buzdolabına gittiği zamana kadarki olan döneme ilk sıcak mayalanma diyoruz. 28,5, hatırlarsanız böyle bir ısıyla başlamıştık. Bakın artık hamur dereceme yapışmıyor çünkü mayalanma ilerliyor. Şimdi 3. katlamayı yapıyorum. Yine ellerimi ıslatıyorum. Çok nazik bir şekilde hamuru biraz kaldırıp altına veriyorum. Yine aynı şekilde biraz kaldırıp altına veriyorum. 4 köşesini de zarf gibi kaplıyorum. Evet, şimdi artık hamurumu istirahat etmeye alacağım. Ne zamana kadar istirahat etmeye alacağım? Hamurumun en az %70 hacim alması gerekiyor ki ben ön şekil verme aşamasına geçebileyim. Bunu anlamak için şeffaf bir kutu kullanabilirsiniz. Yani içini gösteren bir saklama kabı kullanabilirsiniz. Yandan baktığınız zaman başlangıçta seviye koyabilir ve hamurdaki büyümeyi oradan izleyebilirsiniz. Ya da hamur yoğurması bittiğinde içinden yumurta kadar bir parça alıp ya da bir ceviz kadar bir parça alıp bir çay bardağı gibi düz bir cam kabın içine koyabilirsiniz. Çizgi çekersiniz ve bakarsınız 3-4 saatin sonunda ne kadar hacim almış. %70, bakın %50 demiyorum. Yani hamur bu kadarsa üstüne bu kadar daha eklenecek. Yani neredeyse 2 katına yaklaşacak. %70'lik kabarmayla ön şekil vereceğiz. Yine tezgahta biraz bekleteceğiz. Son şekil verip sepete alacağız ve belki sepette de duruma göre 30 dakika bekleteceğiz ve bu şekilde aslında hamurun 2 kat hacim almasını sağlamış olacağız. Daha sonra buzdolabına gönderdiğimizde de hamurun 1 kat daha hacim almasını arzu ediyoruz. Toplamda hamur 3 katı yaklaşık olarak büyümüş olacak. Yaklaşık 1-1,5 katta fırında pişerken hamurun büyümesini bekliyoruz. Şimdi artık uzun dinlenme sürecine geçtik. Bu aşama çok önemli. Çok hataların yapıldığı bir aşama ilk sıcak mayalanma. Çünkü hamur yeterince mayalanmadan, yani içindeki bakteriler iyice çalışmadan biz hamuru buzdolabına gönderirsek buzdolabında mayalanma duruyor ve ilerlemiyor. Sonra diyorsunuz ki hocam ben buzdolabına aldım hamurumu, koyduğum gibi geri çıkarttım, hiç ilerlemedi. Çünkü bu hızlanmayı tam olarak sağlayamıyorsunuz. Peki bu aşamada başka nelere dikkat edeceğiz? Hamurun ısısını ölçtüm, 28,5'tu, okey dedim. Peki 30 çıksaydı ne yapacaktım?
Hamurumu kabıyla beraber 5 dakika buzdolabına alacaktım. Peki 24 çıksaydı ne yapacaktım? Bu sefer de 5 dakika 50 derecede ısıttığım fırının içine alabilirdim. Ya da ben genellikle kapalı fırına alıyorum. Yanına da sıcak su dolu bir kap bırakıyorum. Bakın o kabı bunun altına koymuyorum. Yani buhara maruz bırakmıyorum. Kabı bunun yanına koyuyorum. O sıcak suyun buharıyla fırının içi hafif ılıyor ve bu şekilde hamurumun içinin istediğim ısıya ulaşmasını sağlıyorum. Yaz ve kış durumuna göre bu dediğim püf noktalara dikkat etmelisiniz. Şu anda yaz mevsimindeyiz. Hamuru saat 5'te yoğurmuştum. Saat 9'a 10 var. Yani yaklaşık 4 saate yaklaştı. 3,5 saat gibi. Ve hamura baktığımda ön şekil vermek için hazır hale geldiğini düşünüyorum. Yeterince kabardığını düşünüyorum. Yüzeyine hafif un serpiyorum. Kesinlikle tezgahıma un serpmiyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. İyi mayalanmış hamur kabını kolayca terk eder ve arkasında da bu şekilde gördüğünüz gibi leke bırakmaz, tertemiz çıkar. Eğer kabınız temiz bir şekilde çıkmıyorsa mayalanmada bir sorun var demektir. Şimdi hamurun bu yüzeyi yapışkan, bakın elime yapışıyor ama alttaki yüzeyi hafif kuruduğu için yapışkan değil. Bu yüzeyi elimi fazla dokundurmadan alttan tutarak bu şekilde çalışıyorum. Hiç elim kirlenmiyor bakın. Şimdi bir hamur kartıyla elinizle de bu şekilde itme çekme hareketi yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde çekiyorum, itiyorum ve çekiyorum ve hamurun yüzeyinde şöyle bir mombelik oluşturuyorum. Aynı şeyi hamur kartıyla da yapabilirsiniz. Şimdi tezgahın üzeri açık bir şekilde 20 dakika kadar dinlendireceğim. Yüzeyin hafif kurumasını da arzu ediyorum ki kolayca son şekli verebileyim. Üzerine bir şey örtmüyorum. Tezgah üstünde hamurumuz dinlendi. Artık hamurumuzun son şeklini verip onu sepete alacağız ve sepetle beraber de soğuk mayalanma için hamuru buzdolabına kaldıracağız. Bu aşamada gergin bir membran yaratmak, yani yüzey gerilimini sağlamak çok önemli. Onun için güzelce dürüp büküp katlamamız gerekiyor hamurumuzu. Öyle ki şekil verdiğimizde tezgahın üzerinde hamurun böyle ayakta duruyor hale gelmesi lazım. Hamuru ters çeviriyorum. Bu dönemde kesinlikle tezgaha un serpmiyoruz. Bu şekilde temiz bir göbek açılacaktır. Hafif şöyle elimle çekiştirdim. Nazik davranmamız gerekiyor. Bu dönemde hamuru örselersek gözenek yapısını bozabiliriz. Oluşan gluten bağlarına zarar verebiliriz. Hamuru bu şekilde katladım. Bir yarım ay gibi bakın. Sonra diğer tarafını da onun üzerine katladım. Hamurun dışarıdaki yüzü elime yapışmıyordu. Ellerim temiz kaldı. Sonra hamuru karşıma aldım. Şurayı hafif şöyle incelttim. Ve sonra elimle gerilim yapa yapa bu şekilde hamurumu sardım. Sonra buralardan dikişledim. Artık sepetimi alabilirim. Bakın hamurum ayakta duruyor. Bambu bir sepet kullanacağım ben. İsterseniz böyle bir sepet ya da böyle bir sepet de kullanabilirsiniz. Sepetim 22 santim tabana sahip. Sepetin içerisine bez koyuyorum. Çünkü bu banetonları temizlemek çok kolay olmuyor. Bu şekilde temiz kalıyor. İçine bir mutfak bezi yerleştirdim. Mümkünse tozlamada kullandığınız unun yarısını pirinç unu şeklinde tercih edin. Böylece hiç yüzeye yapışmayacaktır. Sonra hamuru şöyle kaldırdım. Dikişlediğim yüzeyi alta gelecek şekilde koydum. Bu aşamada bir dikiş daha bu şekilde atıyorum. Bakın
Sepetin yanlarından boşluk var. Yayılmadı sepetin içinde. Kendi formunu koruyor. Yarım kiloluk undan yapılan bir hamur için çok ideal bir sepet boyu. Eğer ben bunu daha büyük bir sepete koysaydım içinde uyurken yayılacaktı ve basık dilimli ekmeklerim olacaktı. Yayılmış ekmeklerim olacaktı. Küçük olsaydı da bu sefer taşma olabilecekti. Bu sarkan parçaları bu şekilde üzerine kapatıyorum. Hamuru ayrıca bir torbaya vesaire koymayacağım. Bu haliyle buzdolabına yerleştireceğim ve soğuk mayalanmayı bu şekilde başlatacağım. Eğer ben bunu bir poşete sokarsam yüzeyde terlemeye neden olacağı için, çünkü bu hamur şu an 28 derece sıcaklığında, buzdolabı da +4 derece. Ne olacak? Terleme yapacak. O zaman hamurun yüzeyi yapış yapış olacak. Hem bezime yapışacak hem de keserken tutukluk yapmasına neden olacak. O yüzden hafif yüzeyin kurumasını istediğim için bu haliyle buzdolabına yerleştireceğim. Ben genellikle oval ekmekler yapmayı tercih ediyorum. Ama elinizde yuvarlak sepet varsa ya da bir makarna süzgeci kullanacaksanız size faydalı olsun diye bir tane de yuvarlak hamur nasıl son şekil verilip sepete alınır onu göstereyim. Hamuru ters çeviriyorum. Bu aşamada artık un kullanmıyoruz. Ortasına bakıyorum bir türbülans oluşmuş mu diye. Yuvarlak şekil verirken böyle yapıyorum. Böyle elimden geldiğince sıkı bir şekilde, zaten bir kez yuvarlak şekil verdim ön şekil vermede, bir daha yapıyorum. Bu şekilde ve bu şekilde. Hamuru da yırtmayalım zorlarken. Sonra metal kart daha iyi olacak. Şöyle 2 tur attırıyorum. Çok fazla tur attırmıyoruz ki ortasında yalancı bir boşluk oluşmasın diye. Sepete aldım. Sepete aldıktan sonra istiyorsanız şöyle yine yüzey gerilimini artıracak bir dikişleme yapabilirsiniz. Ve biraz un serpiyorum. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Ben hamurlarımı böyle bir soğutucuda uyutuyorum. Çünkü diğer buzdolabının kapısı çok fazla açılıyor ve ısı da yükseldiği için daha hızlı bir mayalanma oluyor. Burada +4 dereceyi sabit bir şekilde sağlayabiliyorum. Çünkü bu benim yedek dolabım. Kapısını fazla açmıyorum. Bu şekilde yerleştirdim hamurlarımı. 18 saat sonra ilk kontrolümü yapacağım. Dürtme testimi yapacağım. Pişmeye uygunlar mı değiller mi karar vereceğim. Asla 24 saati geçirmiyorum. 30 saate kadar ekşi mayalı hamurlar buzdolabında bekleyebilir. Ama 24 saatten sonrası riskli oluyor. İçindeki gluten erirse, yani bakteriler tarafından tamamen tüketilirse hamurunuz dağılır, yayılır, bir iskeleti ortaya çıkmaz ve kabarmaz. Bir eğitim videosunun daha sonuna geldik. Umarım bu video tarafınızdan anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız hususlar varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Sizden bir ricam var. Bu eğitim videolarını ekmek yapmak isteyen arkadaşlarınıza, dostlarınıza göndermeniz. Çünkü bu sayede hem benim videolarım daha fazla insana ulaşır hem de onlar ücretsiz yaptığım bu etkinlikten faydalanmış olurlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.